Kutunun içerisinde görmüş olduğunuz kitaplar Trabzon ilinin Dernekpazarı ilçesine bağlı, bugün Çalışanlar diye isimlendirilen, vaktiyle Hola-i Kebir diye bilinen bir köyde bulunan kitaplardır. Osmanlı döneminde ulema ailelerinden biri olarak bilinen Mandanzadeler sülalesine aittir bu kitaplar. Sülale yöreden nam salmış bir sülale idi, ilmiye sınıfına mensup olarak. Fakat daha sonra Cumhuriyet döneminden itibaren ailede bu kitapları okuyup anlayacak kimse kalmadığından dolayı kitaplar ulema ailesinden günümüze intikal eden eski ahşap evde metruk halde bırakılmıştır. Evin içerisindeki bütün eşyalar oradan intikal ettirildiği halde kitaplar evde bırakılmış. Fakat vaktiyle bu kitapların sahibi olan hocalar kitapları koruyabilmek için gerçekten güzel bir kütüphane kurmuşlar. Kütüphaneyi de evin çatı katında ahşaptan imal etmişler. Normal şartlar altında kitapların orada zarar görmesi pek mümkün değildi. Fakat 10 yıllarca eve kimse uğramayınca aç kalmış farelerin hışmına uğramış bu kitaplar maalesef. Ahşap dolabın bir tarafından delik açan fareler kütüphaneye girmek suretiyle oradaki yüzlerce yazma eseri maalesef zayi etmişlerdir. Bunlar o eserlerden arta kalan, kurtarılabilen sadece birkaç ciltten ibaret yazma eserlerdir. Gördüğünüz gibi onlar da zaten büyük oranda zayi olmuştur. Bir anlamda ibret vesikası olsun diye bu kitapları biz oradan temin ettik. Şu görmüş olduğunuz mesela yazma bir Kur'an-ı Kerim'dir. Fareler bunu bu hale getirmişler. Biraz da rutubetten dolayı iyice birbirine yapışmış hale gelmiş. Bu yazma Kur'an-ı Kerim. Kütüphaneden bugüne intikal eden bu eserlere baktığımız zaman bir iki kitap hariç tamamının yazma olduğunu gördük. Bir kısmının hala tarihleri üzerindedir. Hicri 1000 yılından itibaren 1000-1300 yılı arasına kadar tarihlendirilebilen çeşitli kitapların burada bulunduğunu görüyoruz. 1300'den Hicri 1000 yılı ile 1300 yılı tarihleri arasında tarihlendirilmiş bu kitaplar. Belki daha eskileri de vardır ama çoğusunun tabi tarihin yazılı olduğu bölümleri yırtıldığından dolayı bunu söyleyemiyoruz. Başta İslami ilimler olmak üzere pozitif bilimlerle alakalı hemen hemen her sahaya ait kitapları görmek mümkündür. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akaid, kıraat ilmiyle alakalı kitaplar var. Sarf, nahiv, belagat ilmiyle alakalı kitaplar var. Özellikle astronomi ile alakalı rubuh tahtası yapmaya yönelik o konuları anlatan kitapların olduğunu da yine görmek mümkün. Çok çeşitli gerçekten kitaplar var içerisinde. Fakat dediğim gibi bunlar sadece ibret maksatlı olarak temin ettiğimiz kitaplar. Bunların dışında iki büyük çuval oradan kitap hurdasını çıkartıp maalesef çöpe atmak zorunda kaldık. Tamamen saman çöpü haline dönüşmüştü bu kitaplar. Onları hiç kullanamaz hale olduğundan dolayı maalesef onları atmak zorunda kaldık. Sadece bunları getirebildik. Bunların içerisinden de yapmış olduğumuz seçkilerle tek tük birkaç tane mecmuanın içerisinde bulunan risaleleri kurtarabildik. Maalesef bunlar Of Çaykara Vadisi'nde zayi olmuş aile kütüphanelerinden sadece birinde bulunan kitaplardır. Bunun gibi onlarca aile kütüphanesinin yörede zayi olduğunu biliyoruz. Bir kısmı bu şekilde bir takım hayvanların zarar vermesi neticesinde zayi olmuştur. Bir kısmı yangınlarda zayi olmuştur. Bir kısmı rutubetlerden dolayı zayi olmuş. Önemli bir kısmı da aileler tarafından daha sonra göçler dolayısıyla bölge dışına çıkartılmıştır. Kitapların bir kısmı da daha sonra maalesef gerek aile bireyleri tarafından gerekse köyde bulunan kimseler tarafından alınıp satılmak suretiyle yine elden çıkartılmıştır. Yörede az sayıda kalan bu aile kütüphanelerinin özellikle bu kütüphanelerde bulunan yazma eserlerin ve nadir olan basma eserlerin bu projede olduğu gibi farklı projelerle kayıt altına alınması, dijital ortama aktarılması ve araştırmacıların hizmetine sunulması son derece önemli bir husustur. Tarihi ve kültürel mirasın bu şekilde muhafaza edilebilmesi herhalde bu yeni nesillere bırakılabilecek en önemli hizmetlerden bir tanesidir diye düşünüyorum.